Evet arkadaşlar, yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Bugün Bursa'da Muradiye'de bulunan El Yazmaları Müzesi'ndeyiz. Burada Osmanlı'dan kalma el sanatları, Osmanlıca, Farsça, Arapça el yazma metinleri bulunuyor. Onları hep birlikte görelim. Bir de Ebru sanatı şu an sergileniyor. Bakalım ne tarz eserler var. Videoda görüşürüz arkadaşlar. Şu an burada el yazması Kur'an sayfalarını yayınlamışlar. Bir de kağıdın olmadığı yerde tahta tabletlere yazmışlar yazılarını. Kur'an sayfalarını bu şekilde ahşap ağaçtan oluşan tabletlere yazmışlar. Yine bu kısımda da Hafız Abdülkadir Efendi'nin 1298'de yazmış olduğu Kur'an-ı Kerim var. Anladığım kadarıyla birçok o dönemki alemin el sanatıyla yazmış olduğu Kur'an-ı Kerimler ve hat sanatları var. Sergileniyor. Hepsi elle yazılmış o dönemdeki Kur'anların. Onları burada sergiliyorlar. Şurada da Kabe'nin siyah ipekten üzerine işleme yapılmış Kabe örtüsü sergileniyor. 19. yüzyılda kullanılmış bu örtü. Kabe'den sonra getiriliyor Osmanlı döneminde. Şu anda burada da sergileniyor. Burada da daha çok hat sanatında kullanılan kalemleri gösteriyorlar. Bu gördüğünüz kalemler, Kur'an okuma çubukları gibi birçok haraç gereç var burada. Hat sanatında kullanılan şu kalemler, bambudan kamışlar, onlarla yapılan kalemler. Ebru sanatıyla yapılmış eserler de sergileniyor demiştik. Bu da onlardan birisi. Kırmızı ortanca. Ebru sanatıyla oluşturulmuş mukaddime eseri. Burada da Ebru sanatında kullanılan çiçek figürleri var. Bunu gelincin rüyası olarak nitelendirmişler. Göğe açılan kapı. Bir de 20. yüzyıldan kalma kubur. Kuburun anlamı da şuymuş. Yazılan metinleri korumak amacıyla bu çelikten yapılmış süslemenin içine koyup o şekilde koruyorlarmış. Bu haber gönderme olarak da kullanılıyordur mektup tarzından. Devletin önemli haberleri, kaleme alınan önemli notları bu şekilde koruyorlarmış. Evet arkadaşlar, burada da pirinç divit. Divit nedir? Ebru sanatında kullanılan şu gördüğünüz fırçalar. Bu fırçalar kedi kılından yapılıyormuş eskiden. Arkadaşlar yine burada boynuz saplı bıçaklar var. Hat sanatında kullanılan bıçak türleriymiş. Yine burada el kitabı, bir Kur'an-ı Kerim var. Yine el yazması. Hat sanatıyla yazılmış İhlas Suresi. Evet, bu gördüğünüz saduka örtüsü kadife üzeri altın sırma ile işlenmiş. Yani bu gördüğünüz ip diyeyim, yani şu zamanda kullanılan ip altınmış. Altın iple örülmüş. Bence çok kıymetli, çok değerli bir el emeği. Muazzam bir şekilde yapılmış. Ve bunun anlamı şu an burada Nisa suresi yazıyor. Nisa suresini işlemişler üzerine. Burada da İznik çinileri Evet, var. İznik çinileri kullanılmış burada. Evet. Ömrü uzun, dayanıklı, sağlam. Bu alanda çeşitli programlar da oluyor. Zaten çevresini sandalyeyle kaplamışlar. Şu alanlardan başlayarak sıra sıra odalara girip el yazma kalemleri, Ebru sanatında kullanılan, eskiden kullanılan malzemelerin hepsini görebiliyorsun. Güzel bir müze tasarlamıştım. 156 yılında yapılmış Çeşme Kitabesi. Mermer üzerine yapıldığı için bu zamana kadar gelmiş. Yine Ebru sanatında kullanılan malzemeleri burada sergiliyorlar. Ebru sanatının kağıda dökülmüş hali. Bu cami içerisinde şu an hala var olan hattatları burada da sergilemişler. Anlamları da altlarında yazıyor.
Şu an Muradiye Külliyesi'ndeki El Yazmaları Müzesi'ni gezdik. Buradan da Hüsnü Züber Evi'ne gideceğiz. Orada Hüsnü Züber adına yapılmış, onun mesleğini anlatan bir müze var. Müze alanı, yani küçük bir alan oluşturulmuş. Orayı gezeceğiz. Ve orası şu an belediyenin aslında öğrencilere tahsis ettiği bir alan olarak da geçiyor. İçerisinde çay kahve ücretsiz içebiliyor öğrenciler. Hem çalışma alanı oluşturmuşlar hem de kütüphane ortamı tarzında güzel bir alan oluşturmuşlar öğrenciler için. Evet arkadaşlar, Bursa sudan ibarettir cümlesinin karşılığı. Evliya Çelebi'nin sözüdür bu. Bursa sudan ibarettir. Her sokak başında muhakkak bir çeşme görürsünüz. Burası aynı zamanda müze barındırıyor. İçinde Kaşıkçı Müzesi adı verilen bir müze de var. Evet, burada da bir çeşme var. Yazıyor zaten. Görüyorsunuz. Velhasıl Bursa sudan ibarettir. İşte cümlemin karşılığı. Kim demiş? Evliya Çelebi. Hüsnü Züber'i ziyaret edip ücretsiz çay içebilirsiniz. Evet. Burada öğrenciler gelip çalışıyorlar. Kütüphane olarak da kullanılıyor üst kat. Çalışma alanı var yani. Belediye de ücretsiz çay servisinde bulunuyor. Biz Evet. de bir bardak kendimize çay aldık. Şu karşı manzaramızı da gösterir misin? Göstereyim. Burası da manzaramızın karşısı. Manzaramızın karşısında. Aynen. Evet arkadaşlar, Muradiye Gençlik Merkezi. Hüsnü Züber'i size bugün gösteremeyeceğiz. Çünkü belediyeden yazılı izin almamız gerekiyormuş bunun için. Buradan başka bir yere gitmeyi planlıyoruz. Sizler yolunuz düşerse gelip görün. Evet, Kendiniz sizden. gezin. Şimdi biz belediyeden Bugün sizi izin gezdiremedik. Yaşamam. Zaten ufak bir odada Kaşık Müzesi vardı. Evet. Kaşık Müzesi'ni göstermek istemiştik size. Kısa bir tur olacaktı zaten. Ama bu kadar telaşa gerek olmadığını düşünüyoruz. Evet. Bir gün yolunuz düşerse Bursa'ya ziyaret etmek isterseniz edebilirsiniz. Tavsiye listemizin içindedir burası da. Şu an Muradiye Külliyesi'nden aşağıya doğru yürüyoruz. Burada tarihi inanç fırını var. Orada şimdi Bursa'nın meşhur tahanlı pidesinden yiyeceğiz. Hadi gelin bakalım, yiyelim. Ya bugün arkadaşlar çok şanssız bir gündesiniz. Burası da inanç fırını. Tahinlisi çok güzel, gerçekten tavsiye ederim. Şu an yokmuş. Biz sarmasından alacağız yine de. Sarmasını da ben çok seviyorum. Evet, neye niyet, neye kısmet lafını şu an yaşıyoruz. Tahanlı pide için gelmiştik ama şu an yok, yani ellerinde kalmamış, bitmiş. Kapalı şekilde var, sarma şekilde. Bir de şu an tahanlı ve susamlı olarak şu şekilde servis ediyorlar. Yolunuz düşerse buraya da gelin çünkü burası tarihi inanç fırını olarak geçiyor. Tahanlı pidesiyle meşhur. Evet arkadaşlar, şu an Hünkar Köşkü'ndeyiz. Hep birlikte burayı gezeceğiz. Burası Abdülmecit Han zamanında yapılıyor. Av köşkü olarak yapılmış. Çünkü şu an tam Uludağ'ın eteğinde, ormanın içerisinde bulunuyor bu köşk. Osmanlı döneminden sonra da Atatürk de gelip Bursa'ya geldiğinde bu köşkte konaklayıp kalıyor. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi bu köşkü restore ediyor ve yanına bir tesis kuruyor. Burası belediyeye ait bir restoran ve sosyal tesis aynı zamanda. Alt kısmında da, köşkün arka kısmında da kafeteryası var. Evet. Burası müze. Ancak müzede çekim yapmak yasak. O Evet. sebeple çekim Giremedik yapamıyoruz. Giremiyoruz. Bugün maalesef hiçbir müzeye giremiyoruz gibi bir şey oldu. Yasaklarla, olanaksızlıklarla, olmayanlarla. Ne yapıyorsun aşkım? Değişik şeyler. İlgi çekici. Hi guys bro. Size ilgi çekici içerikleri hazırlayalım mı? İster misiniz? Şimdi sizi muazzam bir manzaraya götüreceğim.
Arkadaşlar bugün malum çocukları almadık. Hava soğuktu. Okul da var tabii Okul yani. var. Okul da var. Hava da soğuk. Soğuk havalarda artık bizim standardımız oldu. Bugün hafta içi olduğu için biz Hüseyin'le baş başa çıkalım dedik. Çocuklar okulda. Lokman biraz rahatsız, onu evde bıraktık. Zaten çok keyif almıyorlar. Genelde daha çok oyun, arkadaş arıyorlar. Biz o yüzden Evet. Hüseyin'le birlikte çıkalım dedik. Yani müze tarzı yerler Evet. pek çocukları sarmıyor. Yani Evet. sıkılıyorlar, eve dönmek istiyorlar falan. Bursa'da aslında çok fazla içerik var. Tarihle alakalı size çok fazla yansıtabileceğimiz yerler var da. Bir yerde ne kadar çoksa hani atıyorum bir ürün ne kadar fazlaysa o kadar alması zor olur ya karmaşa içinde. Biz de bazen Berna ile yola çıkarken nereye gideceğiz diyoruz. Halbuki Biz genelde tonlarca yolda yer- karar veriyoruz zaten nereye gideceğimizi. Evet, Öncesinde maalesef değil yani. aslında plana uygun yapmak istiyorum bazı şeyleri ama olmuyor. Yani biraz Evet. yolda gelişi güzel oluyor. Hadi bugün çekim yapalım diyoruz mesela. Nereye gideceğimize daha yolda karar veriyoruz ister istemez. Bugün de Hünkar Köşkü'ndeyiz. Hünkar Kahvemizi Köşkü'nde- burada içelim dedik. Evet, kahvemizi burada içelim dedik. Standart bir kahve keyfimiz oluyor her videoda. Çünkü günde bir ya da iki kez mutlaka biz Türk kahvesi tüketiyoruz. Hatta Hüseyinlerin kültüründe çok fazla kahve tüketimi var. Günde bir 5-6 fincan kahve içiyorlar, Türk kahvesi. Bizde Yunanistan'da hatta şey vardır. Benim çok hoşuma gider. Gençken Yunanistan'a giderdim. Genç kahvesinde otururken çay isterdim. Çünkü Bursa'da alışıyorsun çaya. Çay arıyor insan bazen de. Giderdim kahvede derdim ki ya işte Salih abicim bir çay versene. Hayırdır derdi, geçmiş olsun. İşte hasta mısın? Yani, bizde öyle bakılır olaya. Kahve daha çok ağırlıklı. Bir misafire gittiğin zaman, komşu olarak oturmaya gittiğin zaman bile kahve içer misin diye sorarlar. İşte çay içer misin diye sormazlar. Bizde Türk kahvesi kültürü daha fazladır. Ama tabii ister istemez yıllar içinde biz de adapte olduk yani. Çayı da özlüyoruz. Kahveyi de özlüyoruz. Çayı biz daha çok ne zaman kışın tüketiyoruz. Yazın sıcak havada çok gitmiyor da kışın. Evet, yazın çay biz tüketemiyoruz zaten. Öyle bir kültürümüz yok. Yani Berna Hanım, neyse Berna Hanım demeyeceğim. Çok eleştiri geldi bu arada Berna Hanım dediğim için. Berna diyeceğim. Hayatım diyeceğim. Ne oldu Güzel hayatım diyeceğim. Hüseyin buradan sana sesleniyorum. Ne oluyor hayatım diyeceğim. Sağ olsun çevremdeki insanlar. Şimdi videolara yeni yani YouTube'a yeni girdiğimiz için insanların böyle bir yani belli bir kısmı bizi seven bunu desteklediler de ve ayrıca sağ olsunlar böyle kendi videolarıymış gibi girip izleyip böyle detaylı ya Hüseyin bak işte şurada şunu yapma burada bunu yapma falan demeye başladılar. Eleştiri güzel bir şey canım. Ya, güzel Eleştiri bir şey açığız. Biz ama- de kendimiz daha adapte olamadık yani. Birçok eksiğimiz var. Artımız da var ama eksiğimiz daha çok. Aynen öyle. Konuşma, durma. Şöyle aslında biz videoları çekerken her zaman Sürekli şunu çekmiyoruz istedim. biz ya. Hiç tekrar yapmıyoruz. Geri sarmıyoruz Yok, yok, mesela. yok. Normal akışında bırakıyoruz yani. Aynen öyle. Ya aslında Bir tek ben çok arkada sabote eden geçen falan olursa o zaman kesiyoruz. evet o zaman mecburen kesiyoruz. Ya ben şu kanıdayım. Benim izlediğim de YouTube'a yani YouTube'da ciddi bir izleyiciyim ben de aynı zamanda. Yani Evet. ciddi YouTube içerikleri tüketiyoruz. Berna da Evet. ben de. İzlediğim birçok gezgin var. Aynen öyle. Karavancı var. Aynen işte ne öyle. bileyim. Şimdi- Seyahat videoları var. Biz YouTube'u izlerken, videoları tüketirken karşı taraftan videoları çekenlerden her zaman bir samimiyet bekliyoruz, doğallık bekliyoruz. İster istemez o doğallığı alamadığımız insanlarda da bir sonraki aşamamız genelde kendi içimizden tabii kalkıp insanların yorumlarına yani kötü yorumlar yazmıyoruz ama yani kınıyoruz. Diyoruz ki ya niye burada bunu yaptın ki yani bu kadar hani doğaldın, neden oynadın diyoruz. Biz de bunu istemiyoruz. Açıkçası yani etrafımızdaki arkadaşlarımız biliyoruz sevenlerimizin bizi desteklediğini, daha iyi olmamızı istediğini. Ancak biz doğal akışı da çekmek istiyoruz. Doğal akışta olmak Evet, istiyoruz çok daha doğrusu. profesyonel bir çekim şeyinde değiliz yani. Şu anda en azından değiliz. Ben Beklentisinde tabii değiliz. ki de profesyonel olmak isterim ileriye dönük. Eğer ki buradan ilgi Ama o görürse. biraz şey oluyor, belgesel tadında olur yani. Yani belgesel gibi de değil. Günlük rutinlerle beraber şu yani benim aslında kafamda tasarladığım YouTube'a içerik üretme mantığı şu yönde ilerliyor. Vlogla fayda sağlayabilecek, insanlara aynı zamanda fayda sağlayabilecek içerik üretmek. Yani ben günlük yaşantının içinde aynı zamanda size atıyorum 10 dakikalık bir videomuzu açıp izlediğiniz zaman en azından şunu diyebilmelisiniz. Ha bugün de bir şey öğrendik. Bunu da diyebiliyorsanız en azından o 10 dakikanızı boşa geçirmemiş olursunuz. Böyle ümit ediyoruz. Yani hepten de böyle eğlence kanalı gibi de değil, belgesel gibi de değil. Biraz daha hem kendimizi rahat hissettiğimiz, doğal hissettiğimiz hem de sizlerin eğlenebileceği içerikler üretmek istiyorum. Yani benim hayal ettiğim içerik modeli bu. Öyle işte Berna Hanım. Şey demiş bu bir Tofaş Müzesi videosunda. Evet burası da Umur Bey hamamı. Hüseyin de direkt arıyor. Hayır Diyor ki ben zaten orada Umur Bey'i söyleyemedim bir ara. Toparlayamadım kendimi. bizde çok daha ben şey yapıyorum ya bazen. Hayır be hayatım diyorum mesela tamam mı? O da hayır be hayatım. Çok daha güzel. Hayır be hayatım. Janta selam olsun. Jant. Berna Jant'a jant diyor ya. Hüseyin de bunu duyunca çok kahkahayla gülmüştü yani.
Bir daha söylesene Bernardo. Jant. Her gördüğümde söyletiyor. Niye cevap vermiyorsun Can? Ben J'leri çok baskın söylüyorum ya, şeyleri falan. Zübeyir de fark etmiş şeyleri söylerken mesela ben de dalga geçiyor. Şe diye söylüyorum ben onu. Çok baskın. J, Ç. Bugünkü kameramanımızı da çekelim. Bugün bize destek veren Tuğba Beyli'ye çok teşekkür ederiz. Saygılarımızı sunarız. Evet. Bugün bayağı işçilik yaptı. Hatta burada gördüğünüz arkadaşların daha fazla işçilik yaptığını söyleyebilirim. Yani kendisine çok teşekkür ederiz tekrar. Ben teşekkür ederim. Keyif aldım. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün de Bursa'da minik yerler gezip sizlere göstermeye çalıştık. Bugün biraz işlerimiz rast gitmedi gibi oldu. Planladığımız çekimleri yapamadık. Evet. Eğlenceli bir video olacağını düşünüyorum yine de. Görmek istediklerimizi göremedik, yemek istediklerimizi yiyemedik. Yiyemedik. Ama siz bizim yerimize gezip görün, yiyin. Bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Ayrıca Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.